Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Bir de şu şekilde incilerim var hanımlar. Bu incilerimi ipime nasıl aktardığımı daha önce birkaç videomda anlatmıştım. Normal şöyle dal incilerden kullandım. Nasıl geçirdiğimi şöyle anlatayım. Bu incimin ipini bu şekilde sarı ipime düğümleyince hani şöyle düğümlüyoruz. Ardından incileri ipe aktarıyoruz. Bu şekilde incileri aktarabilirsiniz. Bir patiğe 10 tane inci gidiyor. 2 patiğe 20 tane inci olması lazım. Hemen ipimi kenara aldım. Şişlerim 3 numara. Hemen sizlere patiğimi de göstereceğim. Patiğimiz bu şekilde hanımlar. Modelimiz patiğimizin tabanı, kenarları, şöyle topuk kısmı bu şekil. Ben bu modeli Instagram'dan arkadaşım Şirin Örgüler Erva sayfasından aldım. Kendisine de model için çok teşekkür ederim. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizde hanımlar tamamen iki şiş kullandım. Sadece arka bölümüne gelince şu bölümlerinde 3 tane şiş kullandım. Dileyen misinalı şişlerle de yapabilir. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğime bilek bölümünden başladım hanımlar. 13 ilmek olarak. Öncelikle 13 ilmeğimizi atacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu kenarına şöyle bir düğüm atacağım. Bu bölümde haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini şöyle aldım. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Yine haroşalara devam edeceğiz. Bakın burada bir diş haroşamız oldu. Burada 3 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Tekrar ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa düşüyor. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz olarak örüyorum devamında gelen diğer ilmekleri. Tekrar dönüyoruz. Bakın ön yüzdeyim. Bu defa burada 2 diş haroşa oldu. Şu bölümde hanımlar tam olarak şu bölümü yapıyoruz. 3 diş haroşamızın olması gerekiyor. Şimdi ön yüzde ve arka yüzde yine ilmekleri düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi düz ördüm. Burada böylece 3 diş haroşamız oluştu. Şimdi burada artırmalarımıza başlayacağız. Hem de patiğimizin orta bölümüne yaptığımız şu buğday başağı desenimizi burada oluşturmaya başlayacağız hanımlar. Hemen kenar ilmeğini şöyle aldım. Patiğimizin şu kenarlarında bakın şuralara ben 4'er ilmek haroşa ördüm. Haroşalardan önce ve sonra artırma yapacağız. Şu kenar ilmeğim 1, şu ikinci ilmeğim 3, 4. Buraya hanımlar böylece 4 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi haroşadan sonra hemen şöyle artırıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Buraya ipimi şişime bir kere doladım. Şimdi yapacağım işlem şu. Bir ilmek ters öreceğim. Şu buğday başağı desenimizin sağında ve solunda bir ilmek ters var. Bunu ön yüzde ters, arka yüzde düz olacak şekilde öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyim, ters ördüm. Buğday başağım için 3 ilmek düz örüyorum. Hemen buğday başağımın sol yanına bir ilmek daha ters ördüm. Bakın burada son 4 ilmek kaldı. Bu da haroşa oluyor. İpimi şişime doladım ve buraya 4 tane haroşamı örüyorum. Ön yüzde hanımlar artırmalarımızı yaptık. 13 ilmek vardı. Artırmadan sonra 15 ilmek oldu. Arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 4 haroşamı yine düz örüyorum.
Artırdığımız ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz hanımlar. Bakın artırdığım ilmeğimi ters ördüm. Buğday başağımın yanındaki bir ilmeğin bunu düz örüyorum. Ön yüze ters düşüyor. Buğday başağımın 3 ilmeğini ters ördüm. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Bakın artırdığım ilmeği de ters örüyorum. Haroşa ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Geri döndüm. Yine ön yüzdeyim. Bu şekilde. Tekrar 4 haroşamı örüyorum. 2, 3, 4. Haroşamdan hemen sonra artırmamı yaptım. Bakın şuradaki yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın buğday başağımın yanındaki bir ilmeği ön yüzde ters örüyorum. Buğday başağımın 3 ilmeğini düz ördüm. Buğday başağımın solundaki bir ilmeği de yine ters ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzümüz var. Bakın son 4 ilmek kaldı. Hemen buraya şöyle artırmamızı yapıyorum. Kalan 4 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 4 haroşam düz. 3, 4. Artırdığım ilmek ters. Yanında bir tane daha tersim var. Buğday başağımın yanındaki bir ilmeği arka yüzde düz ördüm. Buğday başağımın 3 ilmeği ters. Hemen yanındaki bir ilmeğim düz. Bakın buraya bir ilmek ters ördüm. Artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz, yani haroşa. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık bu buğday başağı desenimizi de oluşturacağız. Hemen bir tane inciyi yaklaştırıyorum. Buğday başağını yaparken incimizi de koyuyoruz çünkü. Yine kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmek haroşamı ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bakın buğday başağının yanındaki ilmeğe kadar olan ilmekler düz. Bakın 2 ilmek düz ördüm. Yanındaki bir tersimi ördüm. Şimdi buğday başağını yapıyorum. 3 tane düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğin 3 ilmek altına ineceğim. Bakın 3 ilmek var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına indim. Buradan şöyle uzunca bir ilmek çıkarttım. Şimdi ortada 3 ilmeğim vardı. İlkini örüyorum. Bu ortadaki ilmeği örerken bakın bu ilmeği örüyorum. İncimi de şöyle bakın ördüğüm ilmeğin içinden geçirip şöyle öne doğru kaydırdım. 3. ilmeğimi de düz örüyorum. Ardından aynı yere aynı alta tekrar girip oradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde. Yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmek düzüm var. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Hemen burada artırmamı yapmayı unutmuyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek haroşamı düz ördüm. Şöyle. Artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Yanında 2 ilmeğim daha var. Bunları da bakın ters ördüm. Buğday başağımın yanında bir ilmeğim düz. Bu aşamada ipi kendime doğru alıyorum. Bakın ön yüzde alttan çıkarttığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar yine ip benden tarafta alttan çıkarttığım uzun ilmeği örmeden aldım. Yanındaki bir ilmek düzümü ördüm. Bakın ön yüze ters düşüyor bunlar. Burada 1, 2 artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek tersimi ördüm. Son 4 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Artırmalar anlaşıldı diye umuyorum. Haroşalardan önce ve sonra sağ ve sol kenarda artırmayı yapıyoruz. 4 haroşamdan sonra artırmamı yaptım. Yanına 1, 2 bakın 3 ilmek düzüm vardı, ördüm. Buradaki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi alttan çıkarttığım uzun ilmek ile bu ilk düz ilmeğim, ikisini birlikte keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi normal düz örüyorum. Bakın ikinci çıkarttığım uzun ilmek var. Bunu alıyorum. Şu 3. ilmeğin önüne bırakıyorum. Bakın şöyle önüne bıraktım. Bunu da birlikte örüyorum. Yanındaki bir tersim ters. Haroşalarıma kadar düz. Yeniden artırdım. 4 haroşa ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Bakın ilk buğday başağı desenimizi yaptık. Gördüğünüz gibi. Hep her buğday başağında bir tane inci koyacağız. Şu anda fark ettim, videonun başında 10 tane inci demiştim. 9 tane inci kullanıyoruz hanımlar bir patiye. 2 patiye 18 inci gidiyor. Kusura bakmayın, şu an fark ettim onu. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki 4 haroşamı örüyorum. Artırdığım ilmek ters.
Burada ilmekleri ters örüyoruz. Sadece buğday başağının sağında ve solunda birer ilmek düzümüz var. Bakın yine bir ilmek düzümü ördüm. Artırdığım ilmeğime kadar yine ters örüyorum. Son 4 haroşa ilmeğim düz örülüyor. Tekrar geri döndük. Şimdi hemen ikinci buğday başağına başlayacağız. İlk buğday başağını yaparken ilk model kurulumu olduğu için ön yüzde düz, arka yüzde ters 4 sıra örüp öyle yapmıştık. Şimdi buğday başağı modelini bitirdik. Hemen ikincisine başlayacağız. Artırmalar da bu aşamada devam edecek. Hemen kenardaki 4 ilmek haroşamı öreceğim öncelikle. Şu 1, 2, 3, 4. Hemen artırmamı yapıyorum. Buğday başağına kadar olan ilmekleri düz ördüm. Bakın buradaki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi yine önde 3 ilmek var. 3 ilmek alta ineceğim. 1, 2, bakın incinin geldiği yer 3 oluyor. Tam incinin üstüne şöyle şişimi takarak uzun bir ilmek çıkarttım. Bu ortadaki 3 ilmeğimin ilkini örüyorum. İkinciyi örerken yine inciyle öreceğim. Bakın bu ilmeğimi ördüm. İnciyi de yine ilmeğin içinden şöyle geçirip şöyle öne doğru taşıdım. Üçüncü ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar şöyle alta girip bir uzun ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Yanında bir ilmek tersim var. Haroşalarıma kadar düz öreceğim. Bakın son 4 haroşam kaldı. Artırıyorum. Kalan 4 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzdeyiz. İkinci buğday başağına da böylece başladık. Arka yüzdeyim yine. 4 haroşamı öreceğim. Düz olarak 3, 4. Artırdığım ilmek dahil buraları ters örüyorum. Buğday başağımın yanındaki bir ilmeğim düz. Bakın ipi kendime doğru aldım. Alttan aldığım uzun ilmeği örmeden alıyorum. Aradaki 3 ilmeğim ters örülüyor. Tekrar uzun ilmeği örmeden alıyorum. Burada bir ilmek düzüm var. Haroşalarıma kadar yine ters öreceğim. Bakın artırdığımı da ters ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde. Geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Yine 4 haroşamı öreceğim. 2, 3, 4. Artırıyorum. Buğday başağıma kadar düz olarak öreceğim. Hemen buğday başağımın yanındaki bir ilmeği ters ördüm. Şimdi alttan aldığım uzun ilmek ile öndeki bir ilmeği ikisini şöyle keserek ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bu aşamada bakın 3. ilmeğim var. Bu uzun ilmeği çıkarıp 3. ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yanında bir tane tersim var. Haroşalarıma kadar yine düz öreceğim. Bakın burada da artırmamı yaptım. Kalan 4 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. İkinciyi de yaptık. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Haroşa ilmeklerimi haroşa örüyorum. Aralardaki ilmeklerim ters örülüyor. Bakın buğday başağımın yanında bir ilmek düz. Buğday başağımın 3 ilmeği ters. Hemen bir ilmek daha düz var burada. Diğerlerini ters örüyorum. Son 4 haroşama kadar ters öreceğim. Son 4 haroşamı düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndük. Gördüğünüz gibi 2 tane buğday başağını bitirdik. Hemen ikinci biter bitmez tekrar 3. buğday başağına da başlayacağız burada. Hemen onu da birlikte yapalım. İyice anlaşılsın model. 4 haroşamı örüyorum. Artırmamı yaptım. Buğday başağıma kadar ilmekleri düz örüyorum. Yanındaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Şimdi bakın ortada 3 ilmek var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2 bakın incime kadar şuraya. 3 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkarttım. Ortaya 3 ilmek düz öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeği örerken yine bakın alttan uzun ilmek çıkarırken incimizi de koyuyoruz. Şu ikinci ilmeğim, incimi de içinden geçirip şöyle öne bıraktım. Şu da 3. ilmeğim. Bir tersimi örüyorum. Son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın hanımlar burada artırma yaptık. Burada da yine artırmayı yapacağız. Bakın son 4 ilmek. Artırıyorum. Kalan 4 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Böylece birlikte 3. buğday başağını da başlattık. Çok özür dilerim hanımlar, bir hata yaptım. Hemen düzelteceğim. 2 kere alttan şey çıkarıyorduk, ilmek çıkarıyorduk. Çok özür dilerim. Çok gecikmeden hemen fark ettim. Şöyle tekrardan açıyorum. Şu tersimi de açtım. Bakın
Buradan bir kere sağ kenardan ilmek çıkartmıştık. Aynı yere tekrar girerek yine bu uzun ilmek çıkarıyorum. Bu ortadaki 3 ilmeğin sağına ve soluna birer tane uzun ilmek çıkarıyoruz. Tersimi ördükten sonra ilmeklerimi ördüm. Bakın son 4 haroşam artırıyorum. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 4 haroşamı örüyorum öncelikle. Aradaki ilmekler ters örülüyor. Bakın bir düz ördüm. Alttan aldığım uzun ilmeği örmeden alıyorum. Buğday başağının 3 ilmeğini ters ördüm. Diğer uzun ilmeği de örmeden aldım. Bir ilmek düz var burada. Bakın yerleri belli zaten ilmeklerin. Diğerlerini ters örüyorum. Artırdığım ilmeğe kadar ters öreceğim. Son 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Buğday başağını bu sıramızda toplayacağız hanımlar. Ön yüzde artırmamızı yine yapacağız. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. 4 haroşadan sonra artırdım. Buğday başağıma kadar düz olarak örüyorum. Bakın bir tersimi ters ördüm. Bu alttan aldığım uzun ilmek ile öndeki bir düz ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeği düz örüyorum. Bu üçüncü ilmeğin önüne alttan çıkarttığım uzun ilmeği bırakıp ikisini birlikte kestim. Bir tersimi ördüm. Şimdi ilmeklerimi düz örüyorum yine. Son 4 ilmek kalana kadar. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Son 4 ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzde artık ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 4. buğday başağı desenine başlayacağız. Bakın 4 ilmeğimi düz ördükten sonra diğerlerini ters örüyorum. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. Buğday başağımın 3 ilmeği ters. Hemen yanında bir düz ilmek var. Haroşalarıma kadar yine ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Bakın artırdığımı da ters ördüm. Son 4 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın 3 tane buğday başağı desenini birlikte yaptık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. 4. buğday başağı desenini başlatacağız. Model bu şekilde ilerleyecek. Şu anda bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. Sayalım. 2, 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ilmeğimiz olmuş. Hanımlar ben bu patiğime dediğim gibi bu ortada bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane buğday başağı modelim olana kadar devam ettim. Zaten ilk üçünü birlikte yaptık. Bu aşamaya kadar da şişimde toplam hanımlar 53 tane ilmeğim oldu. 53 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin bu ön bölümünü şişimizde 53 ilmeğimiz olana kadar tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, toplamda 53 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. O esnada burada da toplam 9 tane buğday başağı modelim oldu. Şimdi ön yüzdeyiz, tabanına başlayacağız. Yani şu taban bölümünü öreceğiz. Bu tabanımız 13 ilmekten oluşuyor. Şişimizde 53 ilmeğimiz vardı. 13 ilmek bu burun kısmına ayırınca taban için geriye 40 ilmek kalıyor. 40 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 20'şer ilmek düşüyor. Öncelikle taban kesimi için bu kenardan 20 ilmeğimizi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1. İlmeklerimi düz örüyorum çünkü ön yüzdeyim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Bakın artırma yapmıyoruz artık hanımlar. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu sağ kenardaki 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi tabanımız için bir 13 ilmek daha öreceğim hanımlar ve kesimlerde başlayacak böylece. Şimdi 20 ilmek ördüm, sayarak tekrar 13 ilmeği öreceğiz. Bakın şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. 13. ilmeği örerken hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. Kesim yapıyorum. Taban böyle oluyor. 12 ilmek örüyoruz. 13. ilmekte kesimi yapıyoruz. Saydığımızda burada 19 ilmek kaldı. Çünkü birini kestik hanımlar. Kesimden sonra geri dönüyorum. Bakın arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Tekrar 12 ilmeğimi öreceğim. Bakın 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte hemen yandaki ilmeği de alıyorum. Arka yüzde olduğum için bu 2 ilmeği tersten kesim yapıyorum. 13. ilmekte kesimimi yaptım, geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyim. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 12 ilmek öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte ön yüzdeyim. Hemen yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 12 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu. Ön yüzdeysek eğer 13. ilmekte düzden kesim yapacağız. Arka yüzdeysek de 13. ilmekte tersten kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 13 ilmek olarak bu şekilde ördüm geldim. Tabanımız bu şekilde. Şimdi patiğimizin şu yanlarını yapacağız. Yani şuralardan ilmekler çıkaracağız. Videonun başında dediğim hani yedek bir şeye ihtiyaç dediğimiz yer burasıydı. Bu aşamada misinalı şiş de kullanılabilir. Ben böyle yedek şişlerle yapmayı tercih ettim. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu. Hemen şu kenardan ilmek çıkaracağız. Bu aşamada ipimi hiç kırmayacağım. Şöyle. Baştan sona hanımlar ip kırmadan devam edeceğiz. İpimi şöyle biraz arkada esnek şöyle bırakarak, bakın biraz esnek bıraktım. Şöyle. Şu ilk başa gelerek, bakın ip ayarını burada iyi yapmamız gerekiyor. Şöyle şu kenara gelerek, bakın şu kenardan ilk kenar ilmek yerine girerek şuraya, buradan sırasıyla ilmeklerimi çıkaracağım. Bakın şöyle. Şu birinci ilmeğim, kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Şu ikinci ilmeğim, bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. Şu alttaki ipin de hanımlar şöyle bir altından bir üstünden girerek buradaki uzun ip görüntüsünü yok edeceğiz. Şu üçüncü ilmeğim, 4, 5, bakın yine ipin altından girdim. 6, 7, 8, 9, yine şu ipin altından giriyorum. 10, bakın ip boyunu kesmiş oluyoruz burada. Arkada gördüğünüz gibi ip ortadan kayboluyor. 10 ilmek oldu. Devam ediyorum. 11, 12, 13. Yine ipin altından girdim. 14. Şu 15. ilmeğim. 16, 17. Yine ipin altından girdim. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bu kenardan 23 adet ilmek çıkarttım. Şöyle şu 23. ilmeğim. Bu kenardan bakın hanımlar, arkada ipimiz de kayboldu. 23 ilmek çıkarttım. Şimdi tabanda 13 ilmek vardı. Bu 13 ilmeği iki şişe paylaştıracağım. Yarısını bu şişimle düz örmeye devam ediyorum. Şöyle bakın 7 ilmeği bu şişimle ördüm. Şimdi yedek şişim devreye girecek. Kalan 6 ilmeği de diğer şişimle örüyorum. Tabandaki ilmekleri iki şişe paylaştıracağız. Şöyle. Şimdi şu kenara geldik. Şimdi de bu kenarımızdan 23 ilmek çıkaracağız hanımlar. Bakın sırasıyla şu kenar ilmek yerlerimiz var. Buralara girerek ilmeklerimi çıkarıyorum. Buradan da 23 ilmek çıkaracağım. 2 oldu. 3. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, şu 17, 18, 19, 20, 21,
22 ve şurada bakın son kenar ilmek yerim. Burayı düğümlediğimiz için biraz sıkı oldu. Tığ yardımı ile buradan da 23. ilmeğimi bakın şu kenardan şöyle çıkarıyorum. 23. Bu kenardan 23, diğer kenardan da 23 ilmek çıkarttık. 46 oldu. Tabanda 13 ilmeğimiz vardı. Yani bu şekilde bu arka bölümde toplamda 59 ilmeğimiz oluyor. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın bu aşamada patiğimizin şu bölümlerini yapacağız. Patiğimin bilek kenarlarına ben 6'şar ilmek haroşa ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 6 haroşamı ördüm. Bakın buraya bir diş haroşa düştü. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar, şu anda gördüğünüz gibi diğer ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Diğer uca kadar bu şekilde devam edeceğim. Patiğimizin bu arka bölümünde yine ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 6'şar ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde buraya kadar ördüm. Şimdi diğer şişime geçeceğim. Yine buradaki ilmeklerimi de haroşa ters olarak örmeye devam ediyorum. Diğer bilek ucuna kadar, bilek bölümüne kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Patiğimizi bu şekilde arkasını tamamlayacağız. Devam ediyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 6 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Bakın burada son 6 ilmek kaldı. Bunlar haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Burada bir diş haroşamız oluştu. Aynı işleme yine devam edeceğiz. Yine bir sıra daha birlikte örelim. Kenar ilmeğini aldım. Yine bu kenardan 6 ilmek örüyorum haroşamı düz olarak. Şu 2, 3, 4, 5, 6. Devamında gelen ilmekleri de şu an ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Diğer uca kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Burayı tamamladım. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Yine burada da ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi buralarda ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ilmeklerimizi. Sadece kenarlardaki 6'şar ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bakın son 6 ilmeğim haroşa, yine bunu da düz örmeye devam edeceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bu bilek bölümüne geldik. Yine tekrar geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek haroşamı düz örüyorum. 4, 5 ve 6. Diğer ilmeklerimi de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum hanımlar. Patiğimizin arkası umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde devam edecek. Arka bölümde başka yapacağımız hiçbir şey yok. İlmeklerimi ters örüyorum arka yüzde. Şöyle. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradakileri de ters örmeye devam ediyorum. Gayet kolay gördüğünüz gibi. Dediğim gibi buralarda misinalı şiş kullanmak isteyenler de kullanabilir. Ben misinalı şişlerle bir türlü barışamadım. Yani rahat kullanamıyorum, öremiyorum. Bu nedenle böyle yedek şişlerle yapıyorum bu tarz patikleri. Son 6 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Buralar haroşa. Bunları düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döndüğümüzde bakın şurada 2 diş haroşamız oluştu. Arka bölümün yapılışı bundan ibaret hanımlar. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne, yani şuraya toplamda şu haroşa dişlerini sayacak olursak 16 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre bu tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın hanımlar. Ölçerek yapın. Şöyle ki patiğinizin arkasında bir miktar ördükten sonra şöyle patiğinizi bir ayağınıza giyin hanımlar. Bir ayağınıza deneyin. Şu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar öreceksiniz. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza
tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin şu arka bölümünü kendi ayak ölçülerimize göre ölçerek, deneyerek örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 16 diş haroşam var. Videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için ışıktan dolayı renk biraz farklı görünebilir. Bu aşamada hanımlar topuk bölümünü yapacağız. Ben topuk bölümünde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 25 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını sağ şişime taktım. Şimdi birlikte topuğumuzu kesmeye başlayalım. Öncelikle topuk bölümünde kenardaki 6 ilmek haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Model bütünlüğü sağlansın diye 6 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmeğimi ördüm. 25. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 24 ilmek ördüm. 25. de kesimimi yaptım. Topuğumuz için orta kısma baktığımda burada da 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 6 ilmeğime geldim. Bunlar haroşalarımı düz örüyorum. Tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 24 ilmeğimi öreceğim. 25. de kesimimi yapacağım. 6 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmek ördüm. 25. de öndeki ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 7 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 ilmeği öreceğiz. 24 ilmeği öreceğiz. 25. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu aradaki ilmeklerimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 25 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 25 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi,
Sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Artık şişler boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Şuraya da bir tane zincirimi çektim. Bakın patiğimizin topuğu şu şekilde oldu. Ayağı giyince şöyle duruyor. Gizli kesim. Kesimizi belli bile olmuyor. Hanımlar, ben bir de patiğimizin kenarına şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittim. Hemen yapılışını da göstereceğim. Önce sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden batıyoruz. Buraya batarak bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin içine şöyle batarak şöyle bu 3 zinciri burada toplayıp kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bakın ilkini yaptık. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz. Önce sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Tekrardan bakın sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum ve yine sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar kenar oyamız. Bu şekilde patiğimizin çevresini şöyle dolanacağız ta ki şu kenar oyasına ilk başladığımız yere kadar yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı yaptım, geldim. Patiğimin çevresini gördüğünüz gibi dolandım. En son şuraya bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Sonra patiğimize genel olarak bir bakalım birlikte. Şöyle arka ilmek aralarına girerek şöyle ipimizin ucunu gizliyoruz. Evet hanımlar, patiğimizi hemen şöyle düzleyelim. Görüntü itibariyle hanımlar bakın patiğimiz böyle. Şeklimiz bu. Şöyle diğer tarafını da göstereyim. Taban kısmı. Model bu. Hemen bir de makineye giydireceğim. Bir de bir ayağımızda görelim patiğimizi. Çok kolay bir modeldi. Örmesi gayet zevkli. Hani hiç örgü bilmeyenlerin bile yapabileceği rahatlıkta hoş bir model oldu. Çeyiz için de oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Evet, patiğimizin makinedeki duruşu da bu şekilde. Hemen göstereyim. Yandan duruşu, önden duruşu, kenarları, tabanı, arkası. Model bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.